Merhaba sevgili takipçilerim. Basınç konusuna devam ediyoruz. Sizlere söz verdiğim gibi basınç konusundaki testleri çekmeye başladım. Biliyorsunuz geçen gün basınç konu anlatımını 3 büyük video halinde sizlere sunmuştum. Şimdi bunu güçlendirmek için, sizde konuyu biraz daha berraklaştırmak için bir dizi basınç testi çözmek istiyorum. Birincisiyle başlayalım. Bu test 8 sorudan oluşuyor. Şöyle bu PDF dosyasını sizinle de tekrar paylaşacağım. Umarım yararlı olur. Evet, vakit kaybetmeden birinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuz şöyle bir akıllı seçim yapalım. Birinci sorumuza yakından bakalım. Evet. Katı bir cismin temas ettiği yüzeye uyguladığı dik kuvvete diye bir cümle kullanmış. Ben bunu biraz düzeltmek istiyorum. Katı bir cismin temas ettiği birim yüzeye. Çünkü birim yüzeye etkileyen dik kuvvete basınç demiştik, hatırlarsınız. Katı bir cismin temas ettiği birim yüzeye uyguladığı dik kuvvete basınç denir. Yazalım. O zaman basınç kuvvetleri ve potansiyeli ifade eden seçenekleri eliyoruz. Birimi Pascal'dır. Söylemiştim. Birimi Pascal'dır. Bir yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de ne denir? Basınç kuvveti denir. Basınç kuvveti. Bu da basınç Pascal ve basınç kuvveti Adana'da var, görüyorsunuz. Bu açıklamalardaki 1, 2, 3 numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir'e Adana cevabını verip geçiyoruz. Evet, ikinci sorumuz şöyle. Yalçın sürtünmesiz düzenekte bir ipin ucuna bağlı K cismini F kuvvetiyle dengede tutarken 1 ve 2 nolu yüzeylerde basınç ve basınç kuvveti oluşmaktadır diyor. Şimdi Yalçın ipi bıraktıktan sonra aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği yargı yanlıştır? Biz yanlışı arayacağız. Şimdi bakın, bu cismin ağırlığının iki bileşeni var. Bir tanesi sinüs bileşeni, şuradaki açıyı alfa dersek. Diğer 2 nolu yüzeye etkileyen dik kuvvet G'nin kosinüs bileşeni, bakın. Şimdi basınçlara sebep olan kuvvetlerin içerisinde bunlar etkili. Bir de F kuvvetiyle şöyle ip tarafından iletilmiş ve yönü değiştirilmiş bir kuvvetten bahsediyorum. Şimdi bakın, birinci yüzeye etkileyen basıncı yazarken G sin alfa ile F'nin farkı basınç kuvvetini oluştururken birinci yüzeyin taban olanına A1 diye bir şey uyduralım. Şimdi P2 yani ikinci yüzeye etkileyen basınç olarak da basınç kuvvetine G cos alfa vermek durumundayım. Ve 2 numaralı yüzey alanı olarak da A2'yi yazalım. Şimdi bunlar üzerinden bakalım olaya. Hangi yargı yanlıştır diyor. Ne yapıyormuş peki bu arkadaş Yalçın? Basınç kuvvetleri oluşuyor. F kuvvetiyle çekerken. Sonra Tuğba diyor ki A şıkkında bir nolu yüzeye etki eden basınç değişmez. Yalçın ipi bıraktıktan sonra Yalçın'ın ipi bırakması F kuvvetinin azalması ya da yok olması anlamına gelir, bakın. Bunun azalması bu farkı arttırır. Bu farkın artması basıncın bir nolu yüzeye etkileyen basıncın artması sonucunu doğurur. Basınç değişmez ifadesine katılmıyorum. Şimdi yanlışı kendimce buldum ama diğer seçenekleri incelemekte fayda var. Sema ne demiş? 2 nolu yüzeye etkileyen basınç değişmez. Evet, G cos alfayı değiştiren herhangi bir etken yok. Bahar 1 nolu yüzeye etki eden basınç kuvveti artar demiş. 1 nolu yüzeye etki eden basınç kuvvetinin arttığı fikrindeyim. Çünkü F'nin azalması burada G sin alfa eksi F değerinin artması, bu da P1'in artması anlamına geliyor. Bahar da bence doğru söylüyor. Sibel 2 nolu yüzeye etki eden basınç kuvveti değişmez demiş. 2 nolu yüzeye etkiye basınç kuvveti yani G cos alfa değişmediği için değişmez. Sibel de doğru söylüyor. Ali sabit makara kuvvetin yönünü değiştirmiştir demiş. Sabit makara evet kuvvetin yönünü gördüğünüz gibi değiştirmiştir. Böylece yanlış ifade sadece Tuğba'ya aittir diyorum. Evet.
Şimdi üçüncü sorumuza bir geçelim. Basıncın günlük yaşamımızdaki etkisine ilişkin bir soru. Şimdi bununla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi trenlerin tekerlek sayılarının çok olması trenin ağırlığını çok sayıda tekerlek üzerine paylaşarak basıncı düşürür ifadesi bence doğru. Yanlışı arıyoruz. Traktörlerin arka tekerleklerinin büyük olmasının nedeni basıncı azaltarak traktörün çamurlu tarlada batmasını engellemektir. Evet, yüzey alanı büyürse basınç azalır. Bu da tarlada batmayı engeller. İğne ve çivilerin uçlarının sivri olmasının nedeni basıncı artırmak içindir. Tamamen doğru. Bir öğrencinin elindeki rakıyı panoya batırmak için geniş ucuna uyguladığı kuvvet sivri ucu iletilen kuvvetten büyüktür. Bence yanlışı yakaladık. Çünkü katılar, bu özelliği size söylemiştim, kuvveti aynen aktarırlar, iletirler. Yani raptiyenin başındaki ve ucundaki kuvvet birbirinden farklı olamaz. Bir kamyonun yüklendiğinde yumuşak zeminde daha çok batması daha çok batması basıncın artması sonucundan oluşuyor diyerek katılıyorum. Evet, üçüncü sorudan sonra geldik dördüncü soruya. Şimdi bir çivi şöyle alalım. Çekiçle bir tahta parçasına çakılıyormuş. Çekiçle çivinin geniş yüzeyine uygulanan kuvvet F1 basınç P1, çivinin tahtaya uyguladığı kuvvet F2 basınç P2 olarak verilmiş. Eşitliklerinden hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Şimdi bakalım. Kuvveti aynen aktarırlardan yola çıkarak bir nolu öncülü doğru kabul ediyorum. Şimdi sivri olan taraf ikinci uç olduğu için ikinci uçtaki basıncın büyük olduğunu söylemiş. Doğru olduğunu düşünüyorum. Kuvvet zaten aynen aktarılacağı için 1 ile 2 burada doğru seçenek gibi görünüyor. Gelelim 5. sorumuza. Şöyle hacimli bir soru. Bunu hemen böyle akıllı seçenek, akıllı seçim halinde şöyle alalım. Biraz daha yakından bakalım. Şimdi birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Evet, aynı yatay zemin üzerinde bulunan yükseldikçe kesiti değişmeyen katılarda taban alanı, yani düzgün yükselen katılarda demiştim konu anlatımında, hatırlarsınız. Taban alanı S, yüksekliği H, öz kütlesi D, yer çekimi ivmesi de G olan cismin yere yaptığı basıncı, ben de size bunu elde etmiş, HDG demiştik. Yani düzgün yükselen katılarda sadece yüksekliğe bakabiliriz. Şimdi bu bilgiye göre yukarıda şekilde aynı maddeden yapılmış içi dolu kesit alanları sırasıyla S2, S4, S olan eşit yükseklikteki KLM silindirlerinin yere yaptığı basınçlar, yükseklikler aynı olduğu için, aynı maddeden de yapıldıklarından yoğunlukları aynı olduğu için hepsinin basınçları eşittir demek istiyorum. Evet. Bunu dedikten sonra 5. sorudan sonra nereye geliyoruz? Evet, 6. soru. Şimdi 6. sorumuz, bakalım ne diyor? Biraz daha yakından bakalım. Şöyle. Şekilde verilen içi dolu silindir şeklindeki DK, DL özgürlük katı cisimleri yere yaptığı basınçlar eşittir demiş. Yani basınçlara sebep olan faktörler bu ağırlıklar, biliyorsunuz. Buna göre KL silindirlerinin yapıldığı maddelerin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Basınçlar eşittir. Şimdi yazıyorum. P basıncını oluşturan faktörler. Şimdi K katısı için yüksekliği dikkat edin 1H kadar, yoğunluğu DK kadar olsun. G aynı basıncı 2H yüksekliğindeki DL yoğunluklu katı yapıyorsa, bakın şu iki ifade eşitse DK'nın 2 değerini alması durumunda DL'nin 1 değeri alması gerektiğini düşünüyorum. Yani 2'ye 1 bize 2 oranını rahatlıkla getirir deyip yoluma devam ediyorum. Evet, 7. soruyu da şöyle biraz yakınlaştıralım.
Şimdi aynı maddeden yapılmış aynı yükseklikte içi dolu KLM silindirleri özdeş sehpalar şekildeki bir yerleştirilmiş. Dikkat. Bu silindirlerin sehpalara yaptıkları basınçlar yere demiyor, dikkat edin. Sehpalara yaptıkları basınçlar derken sehpanın alanı üçü içinde aynı kalıyor bakın. Ancak ağırlıklar, örneğin K'nın ağırlığına G diyorsam yüzey alanı 2 kat büyürse ağırlık da 2 kat büyür diyorum. Ağırlıklar şöyle 1, 2 ve 4 kat sayısında oluşur. Şimdi sehpalara yaptıkları basınçlar, dikkat edin, yere değil. Sehpalara yapılan basınçlar PK, PL, PM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. PK bakın G bölü A iken PL 2G bölü A'dır. Onun 2 katı kadar büyük bir basınçtır. PM de 4G bölü A'dır. Bu durumda MLK, bakın MLK seçeneğinin doğru olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, geldik testimizin son sorusuna. Şimdi son soruyu da bir yakından inceleyelim. Yüzey alanları S1, S2, S3 ilişkisi olan, yani en büyük yüzey alanı S1'de şekildeki içi dolu türdeş bir cisim var. Muhtemelen birinci cisimli, yani aslında iki cisim var, birbirine yapıştırılmış burada, öyle düşünün. Tek bir cisim gibi düşünüyorsunuz bunu. Ayrı ayrı S1, S2, S3 yüzeyleri üzerine yerleştirildiğinde, zemin üzerine oturtulduğunda, yani yere bıraktıkları basınç kuvvetleri, bakın bunun komple ağırlığı değişmeyeceği için basınç kuvvetleri her üç durumda da, her üç yüzeyin üzerinde de değişmeyecek bir defa. Yani A olabilir, B olabilir, E'nin olmayacağını, C'nin ve D'nin hemen olmayacağını zaten anladım. Şimdi diğer yüzeylerin durumuna göre değişecek. Hangi yüzey küçükse onun üzerindeki basınç büyük olacak. En küçük yüzeye dikkat et. S3, o zaman en büyük basınç P3 olmalı. Sonra P2, sonra P1 seçeneği burada bence geçerli olan seçenek. Evet, böylece birinci testi bitirdik. Bu testlere devam etmeyi düşünüyorum. Umarım sizin için faydalı olur. Bu PDF halindeki bu testi videomun altına link halinde koyacağım. Oradan da yararlanırsınız. Evet, kendinize iyi bakın. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle.